Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Parayla mutluluk olup olmayacağı tartışmalarında, hangi tarafta yer alıyorsunuz? Olamayacağını düşünenlerdenseniz, size kötü bir haberimiz var. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, artık daha fazla para daha fazla mutluluk getiriyor. Mutluluğu tanımlayabilecek birçok etken bulunuyor, ancak bu konunun en tartışmalı noktası, artık bir klişe haline gelmiş olan, parayla mutluluk olup olmayacağı konusu. Aslına bakacak olursak bu söz, ne tam olarak doğru ne de tam olarak yanlış. Yapılan bazı çalışmalara göre, para arttıkça mutluluk da artıyor. Ancak bu mutluluğun da, bir doyma noktası bulunuyor. Yıllık $75.000, bu eşikten sonra artan para beraberinde, mutluluğu da artırmıyor. Ancak San Diego Üniversitesi Psikoloji Profesörü, Jean Twench ve çalışma arkadaşı tarafından, 30 yaş ve üstü 40.000'den fazla yetişkin, Amerikalı ile yapılan araştırma, bu tartışmayı daha da alevlendirecek gibi duruyor. 1972 ile 2016 yılları arasını kapsayan bu geniş çaplı araştırma, para ve mutluluk arasındaki ilişkinin geçmişe göre, daha güçlü olduğunu ve artık daha fazla paranın, daha fazla mutluluk getirdiğini ortaya koyuyor. Profesör Twench ve çalışma arkadaşı, onlarca yılları kapsayan söz konusu bu çalışmada, mutluluk konusuna sınıfsal, özellikle gelir ve eğitim açısından bakış atmaya karar verdi. Bu tablodan da görebileceğiniz üzere, 1970'li yıllarda üniversite mezunu olan ve olmayan beyaz Amerikalılar arasında çok mutluyum diyenlerin oranı %40. Ancak 2010 yılına gelindiğinde eğitim seviyesine göre çok mutluyum diyenler arasındaki fark iyice açılıyor. Üniversite mezunu olmayanlarda oran %29'a kadar düşerken üniversite mezunlarında %40 düzeylerinde gidiyor. Gelir temelli bakıldığında 70 yılı ile 2010 yıllarında aradaki fark daha da artıyor. Daha fazla eğitim alan ve daha fazla gelire sahip olan, siyahi Amerikalılarda mutluluk, 1970 yılından 2010 yılına kadar artarak devam ediyor. Bu grupta eğitim ve gelir seviyesi düşük olanların, mutluluk oranı ise bu yıllar arasında sabit kalıyor. Siyahi Amerikalılar için gelir seviyesine bağlı, mutluluk oranı arasındaki fark, 70'lerden 2010 yılına kadar artarak devam ediyor. Yapılan yeni araştırma, önceki araştırmanın aksine yüksek gelir seviyelerinde, bir mutluluk doyum noktası bulunmuyor. Örneğin $160.000 ya da daha fazla kazanan yetişkinler, $115.000 ile $160.000 arasında kazananlara göre, daha mutlu. Profesör Twenge'ye göre yıllar arasında oluşan, bu farkın birçok olası sebebi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de, gelir eşitsizliğinin giderek büyümesi. Yani zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olması. Günümüzde ortalama bir şirket CEO'sunun geliri, ortalama bir işçiden 271 kat fazla ki aradaki bu fark, 1978 yılına kadar 30 kat daha fazla. Daha fazla gelir eşitsizliğinin olduğu toplumlarda, varlıklılar ile yoksullar arasındaki boşluk, giderek artıyor ve orta sınıfta bulunan, kişi sayısı ise azalıyor. Bunların sebebi ise bazı temel ihtiyaçların, artık çok daha fazla maliyetli olması, enflasyonun hızlanması ve işçiler daha üretken olsa bile, maaşlarının buna yetişememesi. Ayrıca yıllar içerisinde yaşanan bu değişimler, evliliklere de yansımış durumda. Aynı araştırmaya göre 1970 yıllarında, evlilik oranlarında sınıflar arasında herhangi bir fark yoktu. Fazla geliri ve eğitimi olanların evlenme oranı, daha az gelire ve eğitime sahip olanlardan daha yüksek. Ayrıca ortalamada evli insanlar, evli olmayanlara göre daha mutlu. 2015 yılında yapılan farklı bir araştırmada, üniversite mezunu olmayan beyaz Amerikalıların, intihar oranının arttığı görülmüştü. Araştırmanın yazarı, bu ölümlere umutsuzluk ölümleri dedi. Üstelik virüs salgınıyla birlikte, sınıflar arasındaki bu farkın daha da artabileceği, endişesi duyuluyor. Bazı ülkelerde politikacılar, bu sorunların önüne geçebilmek için, evrensel temel gelir modeline yöneliyor.